Bana Dizi Öner'de bu hafta sizlere hukuk temalı muhteşem avukat dizileri önereceğim. Baştan söyleyeyim, bu videoda yer alan dizilerin her biri birbirinden kaliteli ve izlerken çok ama çok seveceksiniz. Bu muhteşem dizilere geçmeden kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kanalım yeni olduğu için abone olmanız benim için çok ama çok değerli. Ayrıca yorum yaptığınızda, videolarımı beğendiğinizde çok daha iyi hissediyorum ve yeni videoları daha büyük bir keyifle hazırlıyorum. Öyleyse ne duruyoruz? Hadi gelin ilk diziyle başlayalım. İlk dizide sizleri uzak bir ülkeye götüreceğim. Dizimizin adı Vincenzo. Bir İtalyan dizisi derdim ama ismi İtalyan olan bu dizi İtalya'da başlayıp Güney Kore'de geçiyor. Ki normalde Güney Kore dizilerine ön yargılıydım fakat bu ön yargımı kıran güzel dizilerden biri oldu Vincenzo. Aklıma gelmişken ilerleyen haftalarda Güney Kore dizileri ile ilgili bir bölümde sizlerle olacak. Dönelim Vincenzo'ya. Vincenzo küçük yaşta evlatlık olarak İtalya'ya gönderilen bir çocuk. İtalya'da büyüyor, İtalya'nın kültürüyle yetişiyor ve ailesinin etkisiyle kendi bakış açısıyla kariyerini hukuk alanında ilerleten bir kişi. Avukat Vincenzo'nun haklarını koruduğu ve güçlü bir karakter olmasını sağlayan durumsa mafya avukatı olması. Hatta dizide vurgulanan terimiyle consigliere olması. Bir nevi mafyanın haklarını koruyan ve kollayan kişi diyebiliriz. Dizinin konusu da bu doğrultuda İtalya'da başlıyor. Vincenzo yıllarca önemli bir İtalyan ailesine hizmet ediyor ve baba öldükten sonra işler karmaşık hale gelince çözmek kendisine kalıyor. Hizmet verdiği kişilerden birinin ölmesi sonrasında bu kişinin yüklü miktarda altın sakladığını bilen ve bu yeri bilen sınırlı insanlardan biri olan Vincenzo hem altını almak hem de İtalya'daki kaostan kurtulmak adına Güney Kore'ye, memleketine uçuyor. Altının saklı olduğu yerse eski bir iş merkezi. Bu iş merkezini kontrol etmek, hatta altını elde etmek adına yıkmak gerekiyor. Tabii ki süreç kolay değil. Vincenzo altına ulaşma amacı doğrultusunda iş merkezindeki esnafla tanışıyor. İş merkezinin yıkılmasına engel olmak isteyen avukatlarla da yolları kesişiyor. Ve tabii ki birçok grup, karakter, düşman mücadeleye girişiyor. Bölüm süreleri Türk dizilerine benzer uzunlukta olan Vincenzo, sürükleyici yapısı ve kah eğlenceli kah hüzün sekanslarıyla keyifli bir hikaye sunuyor. Dizi final yaptı ve final bölümü de bana kalırsa oldukça keyifliydi. Oyuncular konusunda bildiğiniz üzere normalde bilgiler veren ve önceki yapımlarından örnekler veren ben, Güney Kore dizilerine çok hakim olmadığım için sadece şunu belirtmek isterim ki Vincenzo karakterine hayat veren aktör Song Joong-ki oldukça güzel bir performans sergilemiş. Dizide bir diğer başrol olan kadın karakter için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Diziyi gönül rahatlığıyla öneriyorum ve şans vermenizi temenni ediyorum. Ek olarak dizinin İtalya'da geçen başlangıcı ve çekimleri de beni oldukça etkilemişti. Bir gün bu dizinin Türkiye uyarlamasını da görürsek şaşırmayacağım diyebilirim. Gelelim listenin ikinci dizisine. Sevgili dostlarım, bakın bu dizi çok az bilinen harika diziler listesine rahatça girebilecek harika bir dizi. Mutlaka not alın ve izlemek için dizi arıyorsanız lütfen şans verin. Dizinin adı How to Get Away with a Murder. Türkçesini söylemek gerekirse cinayetten paçayı kurtarmak. Bu muhteşem dizinin kendine has bir olay örgüsü ve kurgusu var. Gelin bu dizinin konusuna bakalım. Oldukça popüler bir avukat ve akademisyen olan Annalise Keating, 4 yıllık eğitim hayatına başlayan hukuk öğrencilerinden gözüne kestirdiği yetenekli avukat adaylarını belirliyor ve onlarla bir ekip oluşturuyor. Ayrıca Keating'in ekibinde iki de önemli demirbaş isim var ki bunlar Bonnie ve Frank. Bonnie ve Frank Annalise'in yardımcıları diyebiliriz. Bu ekipte yer alan avukat adayları hem Keating'in tecrübelerinden faydalanıyorlar, hem davalara yardımcı oluyorlar, hem de her birinin kendine has yetenekleri diziye sürükleyicilik katıyor. Buraya kadar her şey normal ve sıradan derken ekipteki gençler karmaşık olayların ardından bir cinayet işliyorlar ve olayı örtbas edebilmek adına aradıkları isim de Annalise Keating oluyor. O saatten itibaren birbirinin arkasını kollamak zorunda olan ve sırlarla dolu hayatlarına devam etmek durumunda kalan ekibin macerası başlıyor. Dizinin her sezonunda bir cinayet işleniyor veya diziden önemli bir karakter ölüyor ya da diziye yön veren bir karakter cinayeti işliyor.
ilk günahlarının bedelini ödemeyen ve bu konuda uzmanlaşan ekip her sezon daha büyük bir karmaşanın içinde olayları çözmeye çalışıyor. Bakın, dizinin kendine has kurgusu derken kastettiğim şey şu. Normalde final bölümünde göreceğiniz önemli ölüm sahnesini sezonun ilk bölümünün ilk sahnesinde şak diye görüyorsunuz bu dizide. Nasıl ya, nasıl olur derken her bölümde hem katile daha çok yaklaşıyor hem de ekibin olaya müdahalesini kademe kademe görerek o cinayetin tamamını görebiliyorsunuz. Ters köşeleri ve karakter derinlikleri harika olan bu dizinin final bölümü ve final sahnesi de oldukça harikaydı. Ayrıca ekipte yer alan karakterlerin her biri de çok özel işlenmiş ve seçilmiş. Kısacası cinayetten paçayı sıyırma konusunda uzmanlaşan, bir yandan da Raskolnikov sendromuna yakalanan bu ekibin macerasına bayılacaksınız. Bu diziye bir şans verin ve izleyin derim. Sıradaki diziden İngiltere Prensesi çıktı. Baya prenses. Gerçi ablamız sonradan saraydan ayrıldı, aktivist oldu ama neyse, o başka videonun konusu. Dizimi tabii ki Suits dizisinden bahsediyorum. Bu harika dizi New York'ta yer alan büyük bir hukuk firmasında geçiyor. Bu firmada ülkenin en önemli avukatları çalışıyorlar ki bunlardan biri Harvey Specter. Harvey karizmatik, aykırı, lafını esirgemeyen, işini en iyi şekilde yapan ve en zor davalardan bile kazanarak çıkabilen işkolik bir adam. Dünyalar güzeli ve katkılarıyla onun iyi olmasını sağlayan bir asistanı var ki o da Donna. Dizinin konusu da Harvey ve hukuk firmasında yer alan diğer avukatların aldığı davalar ve çabaları üzerine geçiyor. Harvey bir ekip oluşturarak stajyer avukatlar almak ve daha güçlü olmak istiyor. Tabii ki onun gözüne girmek kolay değil. Derken hiç hesapta yokken ve aslında diploması bile olmadığı halde aşırı zeki bir adam olan Mike ile Harvey'nin yolları kesişiyor. Harvey, Mike'ı ekibine alıyor, herkes Mike'ın avukat olduğunu sanıyor. Halbuki böyle bir durum yok. Aşırı zeki bir adam olan Mike, harika hafızası ve görevlerini yerine getirişiyle Harvey'nin önemli bir gücü haline geliyor. Tabii ki Mike ve Harvey'nin bu başarılarından rahatsız olan aynı firmada çalışan avukatlar da var ki Louis Litt karakteri tam olarak bu noktada devreye giriyor. Harvey, Mike, Donna üçgeni Mike'ın bir diğer stajyer avukat olan Rachel'a gönlünü kaptırmasıyla genişliyor. Rachel Zane karakteri ise günümüzde bir prenses olan Meghan Markle'ın ta kendisi. Her sezonda farklı davalar, farklı temalar, harika yan karakterler, ekibe düşmanlık edenler, Louis Litt denen çılgın ama diziye renk katan avukat, harika müzikler ki blues sevenler bu dizi sonrasında ihya olacaklar. Harvey'nin müzik zevki muhteşem. Kısacası bu diziyi seveceksiniz. İzlerken sıkmayan, akıcılığı olan bambaşka bir dizi Suits. İzleyiniz, izletiriniz efendim. Şimdi önereceğim dizi bu listedeki açık ara en sevdiğim, hayranı olduğum, hatta bugüne dek izlediğim diziler arasında ilk 10 içerisine koyabileceğim bir başyapıt. Hatta muhtemelen bu videoyu izlediğinizde bu müthiş dizinin final bölümü kısa süre önce yayınlanmış olacak ya da yayınlanmak üzere olacak. Tabii ki o diziden bahsediyorum. Tabii ki ondan bahsediyorum. Bir dizi ki dünya tarihinin en iyisi olarak kabul edilen dizinin içinden bir karaktere yönelik hazırlandığı halde o diziye bile kafa tutabilecek, hatta eşdeğer sayılabilecek kalitede devam eden bir dizi. İzlerken her saniyesinde büyüleyen bir dizi. Breaking Bad dizisi evreninden yola çıkılarak hazırlanan dizide Saul Goodman karakteriyle büyüleyen bir avukatın bu geçmişten günümüze hayatını izlediğimiz bir dizi. Breaking Bad dizisi evreninden yola çıkılarak hazırlanan dizide Saul Goodman karakteriyle büyüleyen bu avukatın geçmişten günümüze hayatını izlediğimiz bir dizi Better Call Saul. Dizinin konusuna geçmeden şunu belirtmek istiyorum. Bak sevgili dostum, eğer Breaking Bad dizisini hala izlemediysen çok şanslısın, çünkü müthiş bir diziye başlama şansın olacak. Eğer Better Call Saul dizisini de izlemediysen ekstra şanslısın. 2 tane şaheseri izleyip keyif katacaksın. Bu arada sakın önerilere kulak asıp önce Better Call Saul'u izleyeyim sonra da Breaking Bad'i izleyeyim deme. Nitekim dizinin son bölümlerinde, ki Better Call Saul'dan bahsediyorum, bu durumu engellemek adına minik spoilerlar verilmiş. Yani önce Breaking Bad vardı, sonra Better Call Saul izlenmeli. Dönelim Better Call Saul dizisine. Dizimizin konusu şu: Jimmy McGill isimli bir adamla başlıyor her şey. Jimmy, üçkağıtla, dolandırıcılıkla ufak çaplı yolunu bulan aşırı zeki bir adam. Bu zeki adamın çok zengin ve şaşalı bir avukat olan bir de abisi var. Abisinin adıysa Chuck. Chuck, Jimmy'yi sürekli hor gören,
ezen bir abi diyebiliriz. Tüm bunlar yaşanırken bizim Jimmy'ye artık dank ediyor. Yoldan çıktığını fark edince abisinin hor gördüğü merdiven altı bir üniversitede hukuk bitirip ben de bu işi yaparım hem de kralını yaparım diyor. Avukatlık yolunda abisinin şaşalı şirketi ve lüks içinde, şatafat içinde kurduğu imparatorluk bir yanda, Jimmy'nin dökük, hurda arabasıyla kapısı tam açılmayan ve manikür pedikürcü bir mekanın arka odasında kiraladığı sözde hukuk bürosu yanda. Ki abi Chuck psikolojik bir rahatsızlık geçirerek evden çıkamaz hale gelince Jimmy daha da daralıyor ve ben bu oyunu bozarım diyor. Abisine yemek götürüp yeri geldiğinde onunla ilgilenen Jimmy bir yandan da imparatorluğun başına geçmek istiyor. Tabi kolay mı dersiniz? Hiç kolay değil. Karşısına ortaklardan Howard Hamlin çıkıyor. Buna ek olarak Jimmy hor görülmeye devam ediyor. Bu hayalin peşinde olan Jimmy'yi tüm bunları yaparken ona destek olan ve abisinin şirketinde çalışan bir de avukat var ki onun adı da Kim Wexler. Kim Wexler hem Jimmy'ye destek oluyor hem de Jimmy gibi çılgın, deli bir insan. Aşırı hırslı bir kadın. Bu ikili birlikte Voltron'u oluşturup büyümeye giden yolda her şey mübahtır diyerek planlarını yapıyorlar. Jimmy hayatın sillesinden geçerken yolu Meksikalı kartelle kesişiyor. Birdenbire kartelin avukatı oluyor. Tüm bu olaylar olurken mafyanın işlerini yöneten emekli polis Mike da olaylara dahil oluyor. Bizim Jimmy kartelle bağlantılı kişilerin avukatı olan, alt tabakadaki insanların haklarını savunan ve yüzlerce müvekkili olan bir figür haline geliyor ve adını da değiştiriyor. Yeni adı ise It's All Good Man, yani her şey yolunda adamım cümlesinin kısalmış hali gibi diyebileceğimiz Saul Goodman oluyor. Bakın, spoiler vermeden en basit şekilde konuyu aktarmaya çalışıyorum ki kendimi de zor tutuyorum. Kim ve Jimmy'nin kartelle mücadelesi, HHM isimli Jimmy'nin abisinin ortağı olduğu şaşalı hukuk bürosu ile mücadelesi, kartelin içindeki çekişmeler ki burada Varga karakteri, Salamanca ailesi ve tabii ki Gus Fring gibi isimler de devreye giriyor. Sıfırdan zirveye çıkan, abisinin kurduğu imparatorluğu fazlasıyla geride bırakan ve daha büyüğünü kuran ve halk figürü haline gelen Saul Goodman'ın hikayesi ustalıkla sizleri bekliyor. Neler oluyor neler. Finali de iple çekiyorum. Ayrıca ek olarak Kim Wexler karakterine de bayılacaksınız. Muhteşem, muhteşem ve muhteşem. Son olarak dizinin final sezonu da gerçekten harika ilerledi ve bazı bölümlerin IMDb puanı 9.9. Başka söze gerek var mı bilemedim. Umarım finalde bizleri mutlu edecek şekilde gelecektir. Bugün sizlere başyapıt sayılabilecek kalitede olan muhteşem avukat dizileri önermeye çalıştım ki bu dizilere ek olarak Goliath ve Night of dizilerini de önerebilirim. Uzun uzun anlattığım dizilerse öncelik vermenizi defalarca vurguladığım yapımlar, tekrar belirteyim. Videoyu beğenirseniz ve yorum yaparsanız beni çok mutlu edeceksiniz. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın. Destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution.